Çoğumuz geçmişten gelen güçlerin, korkuların ve bizi kısıtlayan inançların kalıcı olduğuna inanarak büyüdük, değil mi? Sanki onlarla yaşamayı öğrenmek zorundaymışız gibi. Ama ya size beyninizin aslında devasa bir bilgisayar gibi çalıştığını ve o hatalı kodların tek bir tuşla silinebileceğini söylesem? Bugünkü kaynak incelememizde tam da buna. Beynimizin derinlerindeki travmaları tıpkı bir sabit diski formatlar gibi temizlemeyi vaat eden nöroformat sistemine dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu kaynağın en vurucu yanlarından biri o yıllarca süren kişisel gelişim çabalarımızla nasıl yüzleştiği. Sisteme göre aynanın karşısına geçip sadece "ben harikayım, her şey çok güzel" diyerek sorunları maalesef çözemiyoruz. Neden mi? Çünkü beynimizin arka planında çalışan o ilkel programlar buna kesinlikle izin vermiyor. Ancak bu sistem doğru teknikle o derin korkulardan saniyeler içinde kurtulabileceğimizi iddia ediyor. Sorunun gerçek nedenini bulup temizlediğinizde inanın bana değişimin hızı kelimenin tam anlamıyla şaşırtıcı. Bakın, klasik terapinin o yavaş, aylarca süren temposuyla nöroformatın bu hızlı hata ayıklama süreci arasındaki fark gerçekten devasa. Geleneksel yöntemler genellikle sorunun etrafında dolaşmanızı, onunla aylar hatta yıllar boyu konuşmanızı ister. Oysa bu sistem, hayır durun diyor, duygusal yükleri doğrudan nörolojik bir müdahaleyle dakikalar içinde sıfırlamayı vaat ediyor. Yani mesele konuşmak değil, doğrudan o ağır yükün koduna girip fiziksel bir temizlik yapmak. Bugünkü yol haritamız ekranda. Travmanın nasıl kodlandığından başlayıp adım adım temizlik işlemlerine ve en sonunda da kariyer ve zenginlik için ileri düzey hedeflemelere kadar her şeyi konuşacağız. 1. Bölüm. Travmanın kaynak kodu ve kötü anıların zihnimize nasıl kazındığı. Buradaki asıl mesele hız. Beynimiz olayları öyle yavaş yavaş değil, inanılmaz bir hızda öğrenir. Diyelim ki bir trafik kazası geçirdiniz. Sadece 1 veya 2 saniye içinde beyniniz o korkuyu, o fren sesini, hatta o anki kokuyu bile anında kaydeder ve şu programı yazar: "Bir daha asla araba kullanma, bu ölümcül tehlike." Uzun süreli konuşma terapilerinin bu hıza yetişememesinin bilimsel mantığı da tam olarak budur. Beyin travmayı saniyeler içinde kodladıysa, onu silmek için de beynin kendi dilinden konuşan, yine saniyeler sürecek bir formata ihtiyacınız var. Ve bu sadece kafanızın içinde olan bir şey değil. Travma anında beyniniz sizi hayatta tutmak için muazzam bir stres hormonu pompalar ve bu organlarınızda fiziksel bir tahribat başlatır. Bu grafikte de gördüğünüz gibi çözüme ulaşana kadar o yüksek stres döngüsünde sıkışıp kalırız. Yani o kazadan sonra arabaya bindiğinizde kalbinizin güm güm atması sadece psikolojik değil, tamamen fiziksel ve nörolojik. Siz o düğümü çözene kadar bedeniniz hala kaza anında olduğunu sanıyor. Kaynak materyaldeki en sevdiğim ve bence en güçlendirici kısımlardan biri bu. Aman canım, başkaları için çok küçük bir olaydı, bunu dert etmemeliyim demek yapabileceğiniz en büyük hata. Sizin için o an yoğun bir duygu yarattı mı? Bitti. O artık sisteminizde bir hata kodudur ve kesinlikle temizlenmeyi hak eder. İlkokulda tahtaya kalktığınızda yaşadığınız o utanç anı bile gelecekteki başarınızın önünde devasa bir duvar örebiliyor. Gelelim 2. bölüme. Hata ayıklama aracımız nasıl çalışıyor ve temizliği nasıl yapacağız? Eğer bu konuda yeniyseniz, işte günlük hayatınızda anında uygulayabileceğiniz temel temizlik operasyonu. Çok basit, önce sizi rahatsız eden o geçmiş anıyı veya fobiyi düşünüp o kötü duyguyu içinizde tetikliyorsunuz. Duygu yüzeye çıktığı an, onu bedenden atmak için beynin fizyolojik bağlantılarını, yani göz pozisyonlarınızı ve spesifik vuruş noktalarını devreye sokuyorsunuz. Görsellerde de görebileceğiniz gibi, olumsuz duygunun fiziksel olarak en yoğun hissedildiği noktayı gözlerinizle etrafı tarayarak buluyorsunuz. O noktaya odaklanmışken parmak uçlarınızla kilit noktalara, ama özellikle de başınızın tam tepe noktasına ritmik vuruşlar yapıyorsunuz. Başın tepe noktası sistemde ana deşarj merkezi olarak geçiyor. Pratik yaptıkça bu işlem harika bir şeye dönüşüyor. O duyguya gir, yakala ve tek noktaya vurarak temizle. O kadar hızlı ve otomatik bir alışkanlık haline geliyor ki, olayın üzerinden yıllar geçmiş olsa bile beyne anında "artık güvendesin, o dosyanın alarmını kapat" komutunu doğrudan bu fiziksel uyarılarla iletiyorsunuz. 3. bölüm, fobilerimizi ve o sırtımızda taşıdığımız ağır geçmiş yüklerini nasıl formatlayacağız?
İnsanları kaygıya ve tükenmişliğe sürükleyen en sinsi şeyler bu meli malı tuzaklarıdır. Mükemmel olmalıyım, asla hata yapmamalıyım. Tanıdık geldi mi? Kendinizle barışmanızın ve özgüveninizi yeniden inşa etmenizin ilk adımı bu derinden kısıtlayıcı beklentileri fark edip onların yarattığı o yoğun stresi az önce bahsettiğimiz vuruş teknikleriyle formatlamaktır. Tabii devasa bir özgüven sorununu veya karmaşık bir fobiyi tek seferde yutamazsınız. Akış şemasında da gördüğünüz gibi o büyük sorunu geçmişteki spesifik küçük anılara ayırmanız gerekiyor. Zihninizdeki o ben yetersizim inancını devasa bir masa gibi düşünün. İlkokuldaki o rezil olma anını bulup formatlıyorsunuz, masanın bir ayağı kırılıyor, sonra diğerini formatlıyorsunuz. Ayaklar teker teker kesildikçe o devasa sorun kendiliğinden çöküyor ve işte o zaman kendinizle gerçekten barışıyorsunuz. Ve dördüncü, belki de en heyecan verici bölüm. Temizliği yaptık, şimdi zenginlik, kariyer ve sağlık seviyesine nasıl yükseleceğiz? Para ve kariyer hedeflerinize ulaşmanızın önündeki en büyük engel bilinçaltınızdaki ben başarısızım veya bunu hak etmiyorum kodlarıdır. Bu kodları sildikten sonra sıra yeni yazılımı yüklemeye geliyor. Temizlik bittikten sonra ekrandaki gibi güçlü, kilit ifadeleri yüksek sesle söyleyerek ve o vuruşları yapmaya devam ederek yeni bir programlama süreci başlatıyorsunuz. Eski virüslü dosyanın tam üzerine parayı ve başarıyı çeken bu yepyeni kodları yazıyorsunuz. Peki ya sigara bağımlılığı veya kilo kontrolü gibi daha spesifik konular? Bakın sistem bunları sadece bir iradesizlik sorunu olarak görmez. Bunlar aslında sisteminizdeki bug'lardır. Kilo almanız, beynin geçmiş bir travmadan dolayı sizi korumaya alma çabası olabilir. Sigara ise stres anından kaçış için yazılmış hatalı bir koddur. Burada strateji, semptomla savaşmak değil, davranışı tetikleyen o çekirdek duyguyu bulup doğrudan onu formatlamaktır. Buradan çıkaracağımız en kritik ders şu: geleneksel yöntemler genellikle sadece yangının üzerini örter, semptomları baskılar ve size geçici bir rahatlama sunar. Oysa beyni formatlamak, hatalı kodu kökünden bulup kurutmayı hedefler. Sistemin vaat ettiği şey sadece psikolojik takıntıların değil, beynin yeniden başlatılmasıyla, kronik ağrıların veya alerjilerin bile üstesinden gelinebileceğidir. Son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sorunlarınızı sürekli yönetilmesi gereken hastalıklar veya alışılması gereken yükler olarak görmeyi bıraksaydınız, hayatınız nasıl olurdu? Geçmişin o ağır bağlarından kurtulmak ve tüm sisteminizi sıfırlamak, kelimenin tam anlamıyla kendi parmak uçlarınızda olabilir mi? Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.